Evet sevgili takipçilerimiz, bu videomuzda ilginç bir konumuz var. Dünyanın ilk analog bilgisayarından bahsedeceğiz. Ondan bahsedeceğiz sizlere. Bir Roma gemisinin kargosunda bulunan bir cihaz bu. Antikythera ismi veriliyor. 1901 senesinde Girit ve Kythera denilen bir adalar var Girit'in kuzey batısında. Buranın hemen kıyıda bulunan bir Roma batığında ortaya çıkartılmış. Sonradan yapılan araştırmalara göre M.Ö. 70 senesine tarihleniyor. Bu Roma batığının tarihi. O dönemde batmış bu gemi. Şimdi kaba olarak şöyle söyleyebiliriz. Bunun detaylarını şimdi bu videoda vereceğiz. Gök cisimlerinin nerede olduğunu filan anlamaya çalışıyorlar bununla. Antik Yunan'dan kalma bir cihaz olduğu düşünülüyor bazı araştırmacılara göre. Fakat bu nasıl oluyordu? Bir Roma gemisinin kargosu haline geliyor. Ondan sizlere bahsedeceğim şimdi. M.Ö. 70 senesine gitmemiz lazım bunun için. Bu dönemde neler oluyor? M.Ö. 70 senesinde Romalılar Anadolu'ya doğru geliyorlar ve burada bir savaşlar oluyor. Kiminle? 6. Mitridates, Pontos kralı. Bazı yayınlarımızda bundan bahsettik. Özellikle Efes'teki yayınımızda bundan bahsetmiştik. Pontos kralı da Romalıların Anadolu'daki bu harekatlarına, işte eyaletler kurup insanları haraca bağlamasına karşı savaş başlatır ve Pontos ordularıyla Roma orduları birbirlerine gireceklerdir. Başlarında Roma orduları Lucullus isminde bir general var. Mitridates'i bazı savaşlarda yenecektir. Fakat Mitridates'i asla yakalayamayacaklardır zaten Romalılar. Mitridates'in karargahına gireceklerdir Sinop'ta. Ve Sinop'taki karargahında Mitridates'in, 6. Mitridates'in bazı bulduğu aygıtlar, heykeller. 6. Mitridates, her şeyden önce şunu söylememiz lazım. Bilime çok değer veren birisi. Bilim adamlarına çok saygı gösteriyor. Bunun gibi, bu anlattığımız aygıt gibi bazı aygıtları topladığını biz biliyoruz. Ve bir kütüphanesi var, kütüphanesinde çalışıyor. Zehirlerin kralı olarak geçiyor zaten 6. Mitridates. Şimdi bundan dolayı bizim şu an anlattığımız Antikythera denilen bu dünyanın ilk analog bilgisayarının 6. Mitridates'in bir şekilde eline geçtiği, sonra da Romalılar onun karargahını yağmaladıklarında Roma'ya götürüldüğü düşünülüyor. Bundan dolayı bir ikinci sebep daha var. Kanıtımız diye söyleyebiliriz bunu. Bir kitap var. Strabon. Antik dönemde yazılmış zaten. Milattan sonra 1. yüzyıl Strabon'un yazıldığı dönem. Strabon'un kitabında işte 18. sayfaya geldiğimizde bize şu an söylediklerimizi kanıtlayacak bir şey söylüyor. Şöyle söylüyor. Lucullus, işte bu Roma generali, kentin geri kalan zenginliklerini korudu ise de diyor. Kent dediği Sinop zaten. Başkenti bu Pontos Krallığı'nın dediğimiz gibi. Korudu ise de Billaros'un küresini ve Sintes'in yapmış olduğu kentin kurucusu olarak kabul edilen ve bu tanrı gibi saygı gören Antiochos'un heykellerini aldı diyor burada. Şimdi Strabon'un dediğine göre Bilaros küresi isminde bir aygıt daha var. O dönemde bilinen, işte yine bu astronomiyle ilgili bir aygıt. Onu da alıp götürmüş. Bazı araştırmacılara göre Billaros'un küresi denilen aygıt Antikythera'dır. Bazı araştırmacılar bunu kabul etmez. Fakat bu bilgi bize şunu veriyor. 6. Mitridates'in Antikythera gibi aletlere sahip olduğunu ve bunları koruduğunu, sarayında bunları bulundurduğunu biliyoruz. İşte M.Ö. 70 senesinde bunu bildiriyorlar. Roma'ya götürürken gemi batıyor ve orada kalıyor. Günümüze kadar da gelmiş oluyor. Şimdi Antikythera'nın biraz da asıl neye yaradığına gelelim. Dediğimiz gibi bu Güneş, Ay ve gezegenlerin yılın hangi zamanında nerede olduğunu anlamak için yapılmış bir alet. Üzerinde 3 tane kadranı var bunun. Sonra 32 tane dişlisi var. Bu dişlilerden bir tanesinin üzerinde 223 adet diş var. Öyle söyleniyor. Dişlilerin üzerinde eski Yunanca yazılar var. Ve aynı zamanda bu eski Yunanca yazılardan neler yazıyor? Burçlar yazıyor. Sonra Antik Yunan'a ait bazı işte spor oyunları var, festivaller. Bunların isimleri yazıyor burada. Bunlardan bahsediyor. O yüzden de işte bu aygıtın işte burçları yazdıklarına göre, yani bazı gök biliminin dışında başka şeylere de yaradığı da söyleniyor burada. Bunun dışında denizciler için de çok önemli bu aygıt. Neden önemli?
siz Antikythera aletine sahipseniz gelgit olaylarını, çünkü ayın nerede olduğunu bildiğiniz için gelgit olaylarını anlayabiliyorsunuz ne zaman olduğunu ve o dönemde de gemide, denizde seyir sefer kıyılardan giderek yapılıyor. Açık denizde gidemiyorsunuz çünkü etrafınızı göremiyorsunuz. Antikythera aletine sahipseniz dediğimiz gibi gelgit olaylarını anlayabiliyorsunuz. Peki bunun dışında başka bir şey daha var. Romalıların yine yani bizim bildiğimiz bu Antikythera şimdi elimizdeki kaynak olarak dünyanın ilk analog bilgisayarı olarak bu biliniyor. Peki başka bir şeyler de olabilir mi? Evet, olabilir. Mesela Cicero'nun Devlet kitabında söz edilen bu bizim Antikythera dediğimiz alet, biz şu an dünyanın ilk hesap makinesi olduğunu biliyoruz bunun. Fakat büyük bir ihtimalle bunun gibi aygıtlar antik dönemde vardı. Hatta işte bu Devlet kitabında Cicero'nun şundan bahsediyor. Plutanerum isimli bir tane aygıtı Romalılar Sirakuza'dan alıp Roma'ya getirmişler. Bundan da bahsediyor. Yani o da işte bu gök cisimlerinin nerede olduğundan filan bahsediyormuş. Böyle bir bilgi de bize, o bilgiye de sahibiz. Size kısaca bu M.Ö. 70 senesinde batmış Roma gemisinin kargosu olan dünyanın ilk analog bilgisayarı diye geçen cihazdan kısaca bahsetmek istedik. Görüşmek üzere.